Çubuk adam doğayla bütünleşmeye gitti. Bir ağaca sarıldı. Ağaç bir süre sustu. Sonra içinden geçirdi. Yine beni kişisel gelişim aracı yaptılar. Orman banyosu. Sabah değildi, öğlen de tam olmamıştı. Orman, günün hangi saatte olduğuyla pek ilgilenmiyordu. Çünkü ormanlar insanların saat takmasını anlayışla karşılar ama pek ciddiye almaz. Çubuk adam patika yolda yürüyordu. Kafasında 2 tel saç, göğsünde papyon, omzunda küçük çanta. Bu kez evde değildi. Ne mutfak vardı, ne masa, ne alarm, ne kavanoz. Sadece ağaçlar, toprak, kuşlar, dere sesi ve ayaklarının altında çıtırdayan kuru yapraklar vardı. Çubuk adam derin bir nefes aldı. Ama o nefes kendiliğinden alınmış bir nefes değildi. Programlıydı. Çantasından katlanmış kağıdı çıkardı. Doğayla bütünleşme planı. 1. Ağaca sarıl. 2. Topraklan. 3. Kuşları dinle. 4. Akışta kal. 5. Bir işaret al. 6. Huzur bul. Altında küçük harflerle not düşmüştü. Mümkünse bugün. Çubuk adam kağıda baktı. Sonra ormana baktı. Orman da ona bakmadı. Ormanlar genellikle bakmaz, sadece durur. Bu bile bazı insanlara geri bildirim gibi gelebilir. Çubuk adam ilk maddeye geçti. Ağaca sarıl. Karşısındaki büyük ağacın önünde durdu. Biraz fazla ciddi durdu. Sanki ağaç az sonra ona bir sertifika verecekti. Kollarını açtı. Gözlerini kapattı. Ağaca sarıldı. İçinden evrensel bir titreşim geçmesini bekledi. Geçmedi. Sadece ağacın kabuğu vardı. Biraz sertti. Biraz pütürlüydü. Biraz da papyonuna takılıyordu. Ağaç içinden konuştu. Samimi değil ama çabalıyor. Bir dal hafifçe kıpırdadı. Yalnız biraz sıkıyor. Çubuk adam ağaca daha sıkı sarıldı. Çünkü bazı insanlar bir şey olmayınca daha çok yaptığında olacağını sanır. Ağaç içinden devam etti. Evet, şimdi de beni uygulama gibi kullanıyor. Çubuk adam gözlerini açtı. Ağacın sessiz kaldığını gördü. Bunu derinlik sandı. Listeye küçük bir tik attı. Ağaca sarıl, tamam. Tam o sırada ağacın kabuğundan küçücük bir parça papyonuna takıldı. Çubuk adam ona baktı. İçinden geçirdi. Doğa bana bir işaret verdi. Ağaç içinden dedi ki, o sadece bir kabuk. İkinci maddeye geçti. Topraklan. Çubuk adam bunu önemsedi. Çünkü topraklanmak kağıtta çok ciddi duruyordu. Patikanın kenarındaki yumuşak toprağa geçti. Ayaklarını toprağın üstüne bastırdı. İlk temas güzeldi. Soğuk değildi. Sıcak değildi. Sadece gerçekti. Çubuk adam gözlerini kapattı. Kollarını iki yana açtı. Ayak tabanlarından yukarı doğru kadim bir huzur çıkmasını bekledi. Önce huzur çıkmadı. Önce sivri bir taş battı. Çubuk adam tek ayağının üstünde zıpladı. Papyonu hopladı. 2 tel saçı kısa süreliğine ayrı inanç sistemlerine geçti. Taş içinden konuştu. Ben buradayım, kendisi geldi. Toprak sadece ekledi. Topraklanmak istiyordu, zeminle tanıştı. Çubuk adam ayağını tuttu. Taşa baktı. Taş masumdu. Taşların en rahatsız edici tarafı budur. Canını yakarlar ama niyetleri yoktur. Çubuk adam biraz topallayarak yürüdü. Sonra listeye baktı. Topraklan, yarım. Bunun üstüne küçük bir soru işareti koydu. Çünkü bazı deneyimler tamam mı, devam mı, şikayet mi belli olmaz. Üçüncü maddeye geçti. Kuşları dinle. Çubuk adam bir ağacın altına oturdu. Bu kez daha yumuşak davranmaya çalıştı. Gözlerini kapattı. Kuş sesleri geliyordu. Cik 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 cik. Başta güzel geldi. Sonra biraz fazla geldi. Çubuk adam huzura yaklaşacak gibi oldu. Tam o sırada yukarıdan daha sert bir ötüş indi. Cik. Çubuk adamın kaşı hafifçe oynadı. Doğanın ona konuştuğunu düşünmek istiyordu. Ama yukarıda durum biraz farklıydı. Bir kuş dedi ki, bu dal benimdi. Diğeri cevap verdi. Sen her dala benim diyorsun. İlk kuş başını yana çevirdi. Az önceki uzun cik de sendin zaten. Ortamı sen yükselttin. Üçüncü kuş cevap verdi. Ben sadece ötüyordum ama yine konu bana geldi. Çubuk adam aşağıda huzurlu görünmeye çalışıyordu. Ama yüzünde doğayla bütünleşirken apartman tadilatı duyan biri vardı. Mesaj vardı ama ona değildi. Kuşlar biraz daha öttü. Çubuk adam bunu doğanın frekansı sanmaya çalıştı. Ama frekans biraz tartışmalıydı. Kuşlar dal paylaşımı konusunda medeniyet tarihinin en küçük krizini yaşıyordu. Bir süre sonra kuşlardan biri çubuk adamın tam yanına küçücük bir kuş pisliği düşürdü. Çubuk adam irkildi. Yukarı baktı. Kuşlar sustu. Bu suskunluk bilgelikten değil, durumu izlemekten kaynaklanıyordu. Çubuk adam yavaşça yana kaydı. Listeye baktı. Kuşları dinle. Tamam gibi. Patika yolda yürümeye devam etti. Bir yaprak dalından koptu. Havada döndü. Yavaşça indi. Çubuk adamın önüne düştü. Çubuk adam durdu. Yaprağa baktı. Yaprak da yere baktı. Çubuk adam eğildi. Yaprağı aldı. Bu anı önemli buldu. Belki de orman ona bir mesaj gönderiyordu. Belki de bırakmayı öğrenmeliydi. Belki de evren ona döngülerin tamamlandığını anlatıyordu. Yaprak içinden dedi ki, düştüm. Rüzgar hafifçe esti. Yaprak tekrar elinden kayıp yere indi. Çubuk adam bunu da mesaj sandı. Yaprak içinden tekrar etti. Gerçekten düştüm. Bazen insan rüzgarın işini kader sanır. Bazen de kader o sırada başka işle meşguldür. Çubuk adam listeye baktı. Bir işaret al, muhtemelen. Yanına küçük bir tik attı. Yaprak buna karışmadı. Yaprakların böyle bir enerjisi vardır. Hayatlarına dramatik anlamlar yüklenir ama onlar sadece sararmışlardır.
Bir süre sonra dere sesi duyuldu. Çubuk adamın yüzü aydınlandı. Akışta kal. Bu maddeye özellikle hazırlanmıştı. Dere kenarına indi. Su taşların arasından akıyordu. Kendi yolunu buluyordu. Bazen hızlanıyor, bazen küçük bir girdap yapıyor, bazen de bir dal parçasını alıp götürüyordu. Çubuk adam derenin kenarına çömeldi. Ellerini dizlerinin üstüne koydu. Başını hafifçe eğdi. Akışta kalmaya çalıştı. Ama çalıştıkça akış biraz daha sınav gibi oldu. İçinden geçirdi. Şu an akıştayım. Sonra tekrar düşündü. Acaba yeterince akışta mıyım? Sonra biraz daha gerildi. Akışta kalmaya çalışırken akıştan çıkmış olabilir miyim? Dere akmaya devam etti ve içinden konuştu. Ben akıyorum, üstüme başlık atma. Çubuk adam suya biraz daha dikkatli baktı. Sanki dere ona bir şey söyleyecekmiş gibi. Dere yine aktı. Çünkü dere motivasyon konuşması yapmaz. Mesaisi budur. Çubuk adam derenin yanından kalktı. Ormanın içinde biraz daha yürüdü. Bu kez kendini daha doğal göstermeye çalışıyordu. Ama insan kendini doğal göstermeye çalışınca doğallık genellikle ortamdan izin alıp kaçar. Bir ayağı yumuşak bir yere bastı. Çamur ayağı bileğine kadar içine girdi. Çubuk adam dondu. Sonra ayağını çekmeye çalıştı. Çamur bırakmadı. Çamur içinden konuştu. Bütünleşme talebi alındı. Toprak uzaktan ekledi. İade yok. Çubuk adam biraz daha çekti. Ayak çıktı. Ama tertemiz çıkmadı. Çünkü doğayla bütünleşmek broşürdeki kadar kuru bir hizmet değildi. Çamur ayağına, bacağına ve papyonunun itibarına kadar bulaştı. Çubuk adam aşağı baktı. Çamur da ona bakmadı. Çünkü çamur sonuç odaklıdır. Görevini yapmıştı. Çubuk adam çamurlu ayağıyla kenara geçti. Listeyi çıkardı. Huzur bul maddesine baktı. Hala boştu. Sadece çamur vardı ve hafif bir ayak sızısı. Çubuk adam bir kayanın üstüne oturdu. Listeyi dizlerinin üstüne koydu. Her maddeye baktı. Neredeyse hepsi yapılmıştı. Ağaca sarıl tamam. Topraklan tartışmalı. Kuşları dinle sesli. Akışta kal yorucu. Bir işaret al yaprak kaynaklı. Huzur bul işlenemedi. Çubuk adam kağıda uzun süre baktı. Sonra ormana baktı. Orman hala ormandı. Hiçbiri onun maddelerini takip etmiyordu. Çubuk adam o an fark etti. Doğaya gelmişti ama doğayı yaşamamıştı. Onu tamamlamaya çalışmıştı. İnsan bazen huzuru bile yapılacaklar listesine yazınca huzur da kendini toplantıya çağrılmış sanıp gelmez. Çubuk adam listeyi eline aldı. Buruşturdu. Bir an yere bırakacak gibi oldu. Toprak içinden söylendi. Bir de üstüme çöp atacaktı. Çubuk adam durdu. Bunu duymadı ama yine de kağıdı yere atmadı. Çantasına koydu. Toprak kısa bir süre sessizlikten sonra içinden şöyle dedi. Tamam gelişme var. Çubuk adam yeniden dere kenarına indi. Bu kez akışta kalmaya çalışmadı. Derenin yanında durdu. Sonra büyük ağacın dibine geçti. Ağaca sarılmadı. Sırtını ağaca dayadı. Yavaşça oturdu. Ayakları toprağın üstündeydi. Bir ayağında hala çamur vardı. Diğerinde taşın küçük hatırası. Çantasında buruşturulmuş liste duruyordu. Çubuk adam derin bir nefes aldı. Bu kez saymadı. 3'e bölmedi. Teknikleştirmedi. İçinden şimdi gevşiyorum diye anons etmedi. Sadece nefes aldı. Yukarıda kuşlar yine ses çıkardı. Ama bu kez o ses huzuru bozan bir şey gibi gelmedi. Aynı kuşlardı. Belki yine aynı dal yüzünden kendi küçük davalarını sürdürüyorlardı. Ama çubuk adam artık onlardan huzur çıkarmaya çalışmıyordu. Bu yüzden sesleri rahatsızlık değil, canlılık gibi geldi. Her şey kendi işindeydi. Ağaç susuyordu, toprak susuyordu, dere akıyordu, kuşlar ötüyordu. Ama bu kez içlerinden kimse açıklama yapmadı. Çünkü ilk kez çubuk adam onları çözmeye çalışmıyordu. Yanlarında duruyordu. Bir süre sonra suya baktı. Kendini göremedi. Dere yüzünü tutmadı. Papyonu dalgada bozuldu. İki tel saçı suyun üstünden geçen iki ince ot gibi dağıldı. Eskiden olsa bunu işaret sanardı. Ama bu kez sanmadı. Bir pelerin çıkmadı. Bir maske belirmedi. Su ona başka bir yüz göstermedi. Çünkü bu kez başka biri olması gerekmiyordu. Ağaç ondan güçlü durmasını istemedi. Toprak ondan kök salmasını beklemedi. Kuşlar ona bilgelik taşımadı. Doğa çubuk adamdan kahraman olmasını istemedi. Çubuk adam durdu. Beklentilerini çantasındaki buruşturulmuş listenin yanına koydu. Ve ilk kez bir şey olmaya çalışmadan orada kaldı. Ağaç sırtını verdi. Toprak yükünü aldı. Dere sesini verdi. Kuşlar neşesini verdi ve çubuk adam anladı. Doğa cevap vermez. Beklenti susunca arasına alır ve huzur kendiliğinden var olur.